Takvimler 11 Eylül 2001 gününü gösterdiğinde tüm dünya ekran başında büyük bir şok yaşadı. New York'un kalbinde göğe uzanan ikiz kulelere çarpan yolcu uçakları sadece Amerika'yı değil, tüm insanlığı yeni ve karanlık bir döneme sürükledi. Dakikalar içinde kuleler alevler içinde kaldı. Kısa süre sonra devasa yapılar milyonlarca tonluk enkaz yığınına dönüştü. Dünya medyası günlerce bu görüntüleri yayınladı. Amerika saldırının El-Kaide tarafından yapıldığını açıkladı. Ancak akıllarda hep aynı soru vardı. Böylesine güvenliği yüksek bir ülkede böylesi bir saldırı gerçekten dışarıdan mı planlandı? Yoksa başka hesapların parçası mı? Bazılarına göre 11 Eylül, Amerika'nın kendi savaşına gerekçe aradığı bir dönüm noktasıydı. Dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George Bush'un teröre karşı savaş ilanıyla birlikte Amerika, tarihinin en uzun savaşına adım atmış oldu. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. Amerika'nın ilk hedefi Afganistan'dı. Taliban'ın Usama Bin Laden'i teslim etmeyi reddetmesi üzerine Amerikan uçakları Hindikuş Dağları'nın eteklerindeki bu ülkenin üzerine bomba yağdırdı. Binlerce sivil hayatını kaybetti. Ardından Irak işgali geldi. Amaç sözde terörle mücadeleydi. Fakat sonuç milyonlarca Müslümanın ölümü ve yerinden edilmesi oldu. Bu süreçte İslamofobi hızla yükseldi. Müslümanlar hedef tahtasına konuldu. Camiler saldırıya uğradı. Nefret suçları katlandı. Radikal İslamcı terör söylemi bütün Müslümanlara yönelen küresel bir baskının adı oldu. Savaşın en ağır faturası ise göç oldu. Amerika'nın başlattığı savaşlar nedeniyle 20 yılda 37 milyondan fazla insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Afganistan, Irak, Suriye, Yemen, Somali. Batı'nın besleyip büyüttüğü örgütlerin elinde terör yumağına dönen İslam dünyasında mülteci krizleri kronik bir problem haline geldi. Ancak Amerika'nın Afganistan planı tutmadı. İmparatorluklar mezarlığı denilen topraklar bir kez daha işgalcilere boyun eğmedi. Sovyetlerden sonra Amerika'da hezimete uğradı. 2021 yılında tam 20 yıl süren işgalin ardından ABD, Afganistan'dan kaçarcasına çekilmek zorunda kaldı. Taliban, başkent Kabil'de zaferini ilan etti. Amerika'nın onca yıl süren işgaline rağmen Afganistan yeniden kendi evlatlarının ellerine geçti. Bugün Afganistan yeni bir dönemin eşiğinde. Zorlu süreçler önlerinde dursa da 20 yıllık işgalin ardından ülkenin gerçek sahibi yeniden bu topraklara hakim oldu. 11 Eylül'ün ardından başlayan bu kanlı savaş Amerika için bir bataklık, Afgan halkı içinse sabırla kazanılmış bir zaferin hikayesi olarak tarihe geçti.